Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu sert gevşek sendrom, hard flask sendrom diye geçer. Arkadaşlar şu anda net olarak bir hastalık olarak tanımlanmamış ama şimdi anlatacağım gibi hastalar genellikle şunu tarif ediyor. Zaten fizik muayenede de gözüküyor arkadaşlar. Hastanın penisi inik halindeyken, sert değilken dokunduğunuz zaman sert. Sanki bir macun kıvamında böyle sert, kil gibi böyle hareket ediyor ama sert, yani normalden sert. Çünkü normalde diğer hastaların penisine dokunduğunuz zaman yumuşak. Böyle elinizle dokunduğunuz zaman rahatlıkla böyle penisi hareket ettirebiliyorsunuz ama hard flask sendroma sahip olan bir erkek geldiği zaman gerçekten sanki macun gibi böyle sert, kil gibi inik halindeyken böyle bastırdığınız zaman sert bir şekilde oluyor hard flask sendrom hastaların penisleri. Yani genellikle penis hasta tarif ederken de diyor ki hocam normalden bu daha küçük ve daha kansız gözüküyor. Genellikle hastalar bunun kronik prostatit gibi işeme ile ilgili, sertleşme ile ilgili, ağrı ile ilgili, peniste his kaybı, karıncalanma gibi hislerle sanki kronik prostatite benzer şikayetlerini varmış gibi anlatıyorlar. Bir yandan da sanki Peyronie'ymiş gibi, yani hastada böyle ne beklersiniz sert olduğunda, içeride bir plak falan beklersiniz. Ama Peyronie'de değil, plak yok hastada. Pudental nevralji dediğimiz pudental sinir baskısına bağlı sanki bir ağrıymış gibi hasta bir yandan da tarif ediyor. Peniste ağrım var, acım var diye tarif ediyor hasta. Ama pudental sinirde bu nevraljisinde penisinde hastanın şey olmuyor, sertlik olmuyor. Dokunduğunuz zaman o sertliği hissetmiyorsunuz. Bir yandan da hasta tabi diğer insanların penislerini bilmediği için, onların kıvamını bilmediği için burada hastalar tabi hangi sertlikte olduğunu bilmiyor. Normal sertlikte sanıyor olabilir. Ama hastalar şunu tarif ediyor. Penisim inik halindeyken eskisine göre daha sert hocam diyor yani. Hakikaten de fizik muayenede bu sertlik hissediliyor. Bu hastalık genellikle internette forum içi olarak değerlendirmeye başlamış 2010 yılında. Tıbbi literatürde bununla ilgili yayınlar 2019-2020'den sonra çıkmaya başlamış. 2022 itibariyle PubMed'de, tıbbi literatürde bu yayınlar yayınlanmaya başlanmış. Nadir görülen bir hastalık arkadaşlar. Sebebi tam olarak bilinmiyor. %58 vakada hastaların travma sonrası, mastürbasyonda zorlama, jelging yapma sırasında zorlama ya da sakral plexus dediğimiz sinir ağında problemlerle meydana gelebileceğinden düşünülüyor. Buradaki sıkıntı hastanın penisi inikken yumuşak değil. Yani burada hastanın penisi inikken bile hastanın belli bir kan miktarı var. Yani buradaki sempatik ya da parasempatik sinirlerde bir sorun var. Bir iletişim sıkıntısı var. Belli bir miktarda kan tutuyor penis içerisinde ama penis sertleşmeye kalktığı zaman tam sertleşmiyor. İnmeye kalktığı zaman tam inmiyor. Arteriyel venöz fistüller değerlendiriliyor mesela. Penil Doppler yapılıyor. Penil Doppler'i de normal çıkıyor hastanın. Bu hastalarda açıkçası elle tutulur, somut bir delil gösterecek bizim bir testimiz yok. Penisinin inik halindeyken de normalden daha sert olması gerçekten de nadir gözüken bir durum bu. Geçen bir hasta geldi. Hakikaten fizik muayene sırasında hastanın sertleşme sorunu var. Kimi zaman sertleşiyor diyor, kimi zaman sertleşmiyor diyor. Özellikle peniste ağrı, hassasiyet olabileceğinden bahsediyor. Ki hastanın esas sıkıntısı da bu değildi. Meninin az gelme şikayeti vardı hastanın. Ama fizik muayenede baktığımız zaman hakikaten penise dokunduğunuz zaman sert. Bir sertlik var. Yani normalde penise dokunduğunuz zaman böyle balon gibi iner çıkar ama hastanın penisi sert. Birkaç tane daha hasta gördüm arkadaşlar böyle. Ne yazık ki tam bir tedavisi de yok ama burada yapılabilecek olan şey penis ve pelvik bölgenin kanlanmasını sürekli arttırmaya çalışmak. Tadalafil gibi ilaçlarla, şok dalgasıyla, PRP ile bölgenin hücresel yenilenmesini sağlamak. Çünkü literatürde gene bu tedavilerle oldukça rahatlayan, penisin tekrar eski yumuşaklığına, inik halindeyken eski yumuşaklığına döndüğünü gösteren vakalar var arkadaşlar. Az görülen bir hastalık olduğu için yayınlar da az çıkıyor. Ama dediğim gibi böyle bir sendrom var arkadaşlar. Yani penisin normalden daha sert olması, hem küçük olması hem de başka hastalık olmaması, başka bir hastalığın tespit edilememesi diye hard flask sendrom var. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarım.